Mert Kulabaş arkadaşı Ali Cafer Lüle'yi evine çağırdı. Onu önce öldürdü, sonra parçalarına ayırdı ve 21 farklı saksıya gömdü. Ali Cafer Lüle dosyası başlıyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, hype'lamayı ve like'lamayı unutmayın. İyi seyirler. Ali Cafer Lüle 29 yaşında ailesiyle İstanbul'da yaşayan bir gençti. Babası emekli hakimdi. Kendisi ilk okulunu ve liseyi İstanbul'da okuduktan sonra üniversite için Avusturya'ya gitti ve üniversite öğrenimini de Avusturya'da tamamladı. Bu süreçte yurt dışı ve yurt içi ile ticari faaliyetleri oldu ve ileri derecede de Rusça öğrendi. Türkiye'ye döndükten sonra ise hukukçu olmak istiyordu. Yani avukat olmak istiyordu ve bunun için hukuk fakültesine girmek için hazırlanmaya başladı. Bu sürede de tabii ticari ilişkilerine devam ediyordu. Peki Mert Kulabaş yani fail kimdi? Mert Kulabaş da Ali Cafer Lüle'nin ortaklarından, yani beraber iş yaptığı arkadaşlarından biriydi. Resmi bir ortaklık yok ama beraber iş yaptıkları biliniyor. Ayrıca Mert Kulabaş'ın babası Tema Vakfı'nda üst düzey yönetimde yer alıyordu. Her şey buraya kadar normaldi. Peki olay günü yani 9 Ocak 2002 tarihinde neler yaşandı? Olay sabahı 10.30'da Mert Kulabaş Ali Cafer Lüle'yi öğle yemeğine götürmek için evinden alıyor. Ve daha sonrasında Ali Cafer Lüle ile yemek yiyorlar ve Ali Cafer Lüle'yi 18.30'da Karaköy'e bıraktığı söyleniyor. Ama Ali Cafer Lüle o gün eve gitmiyor ve Ali Cafer Lüle'den haber alınamıyor. Tabii bunun üzerine Mert Kulabaş Ali'nin babasını arayarak Ali ile bu akşam biz yemeğe gidecektik. Onu bıraktım ama sonrasında beni aramadı. Biz buluşacaktık. Ona ulaşamıyorum. Ona ulaşırsanız beni arar mısınız diyor babasına. Babası ise tabii ama ben de ona ulaşamıyorum. Ulaşırsam arayacağım diyor. Zaten bu telefondan sonra babası ters bir şeyler olduğunu anlamaya başlıyor. Çünkü Ali'nin böyle alışkanlıkları yok. Yani bir anda ortadan kaybolma gibi durumları söz konusu bugüne kadar olmamış. Sonra babası polis merkezine gidiyor ve zaten eski hakim olduğu için bu tür işlemler hızlıca halloluyor ve oğlunun kayıp olduğuna dair bir başvuruda bulunuyor. Bu başvurudan sonra Ali Cafer Lüle'yi aramaya başlıyor polisler. Ama tabii bu süreç içerisinde Mert Kulabaş Ali Cafer'in babasını aramaya devam ediyor. Bir şey oldu mu? Bizlik bir şey var mı? Ulaşabildiniz mi? Gibi telefon aramaları mevcut. Peki bu bize neyi gösteriyor? İlk etapta bu telefonlar bize şunu gösterir. Normalizasyon davranışını gösterir. Yani bir durumu normalmiş gibi, sanki her şey yolundaymış gibi, kendi hiçbir suçu yokmuş gibi, hayat devam ediyormuş onun için ve hayatında problem olan insana yardım etmeye çalışıyor gibi davranmaya başlıyor. Aynı zamanda da manipülatif bir davranış var. Yani babasını yönlendirme de var aslında. Ya biz buluşacaktık zaten de beni aramadı gibi üstünden yükü atıp başka taraflara konuyu çekiyor. Zaten planlı cinayetlerde biz şunu görüyoruz. Kişi planını yaptıktan sonra kurbanın ailesine yardım etmeye başlar. İşte onunla beraber arama çalışmalarına gider, onu arar, sorar bir şeye ihtiyacın mı var der. Hatta eğer cesedi bulunduysa onunla beraber yas bile tutar. Ve aslında Ali Cafer Lüle'nin ailesine Mert Kulabaş'ın yaptığı tam olarak da bu manipülatif davranışlar silsilesi. Dosya ilerledikçe aslında Ali Cafer Lüle'nin daha önce bir organize suça karıştığı biliniyor. Bodrum ve Antalya'da çeşitli esnaflardan haraç alınan bir organizenin içinde olduğu biliniyor daha önceki yıllarda. Ama bu davadan da o beraat ediyor, yani aklanıyor. Ama babasının aklına yine de o soru işaretleri geliyor. Çünkü Mert Kulabaş'ın ifadelerine göre diyor ki ya Ali'nin başkalarına borcu vardı, acaba oradan mı bir şey oldu falan gibi babasının beynini de bulandırıyor. Ve babası da haklı olarak bu ihtimal üzerine düşünmeye başlıyor. Polisler tabii ki telefon incelemesi yapıyor ve telefon incelemesinde dikkat çeken bir ayrıntı var. Aslında dikkat çekmeyen ama sonrasında dikkat çekecek bir ayrıntı. En son görüştüğü kişi Mert Kulabaş. Yani hikayeye baktığımızda zaten Mert'le en son görüştüğünü biliyoruz gibi görünebilir. Ama burada Mert Kulabaş'la son kez görüşmüş olmasının bir önemli ayrıntısı daha var. Çünkü
Ali Cafer Lüle'nin son bas kaydı da Mert Kulabaş'ın evinden çıkacak. Ve polisler Mert'in yanına gidiyor. Mert'in ifadesini almak istiyorlar. Mert başlı başına bir şüpheli görüntüsünde çünkü. Mert diyor ki ben evet onu öğle yemeğine çağırdım ama gelmedi diyor. Yani biz öğle yemeği yiyecektik ama gelmedi diyor. Fakat sonra polisler Mert'in önüne delil sunuyor. Diyor ki ya bak senin böyle bir ifaden var ama son bas kayıtları bu evde olduğunu gösteriyor diyor. Mert sonra hemen diyor ki evet buraya kadar geldi ama diyor bir telefon geldi telaşla dönüp gitti diyor. Bana da hiçbir şey söylemedi diyor. Bakın manipülatif davranışı görüyorsunuz ve polisin elindeki bilgileri alıp sonrasında süreci nasıl yönetmeye çalıştığını da görüyoruz aslında. Şimdi burada aslında polisler daha da şüphelenmeye başlıyor. Çünkü Mert ifadelerini sürekli şekilden şekile sokuyor. Peki nasıl şekilden şekile sokuyor? Her delil sunulduğunda ya öyle değildi de böyleydi. Ya onu demiştim de aslında şunu demek istemiştim gibi ifadelerle şekilden şekile çeviriyor. Ve tabii ki bu polisleri iyice şüphelendiriyor ve Mert'in evine baskın yapılıyor. Mert'in evine baskın yapıldığında içeride ağır bir kimyasal koku polisin hemen dikkatini çekiyor. Ağır kimyasal koku dikkati çektikten sonra tabii ki polisin şüpheleri daha da güçleniyor. Ve polis bu şüphelerin üstüne gitmekte artık ısrar etmeye başlıyor. Şimdi burada kimyasal kullanımı dedik çünkü Mert kan izlerini yok etmek için kimyasal kullanıyor arkadaşlar. Evi tamamen kandan arındırmak istiyor ve ciddi bir kimyasal kullanıyor. Ve bu da bize neyi gösteriyor? Zihnin tamamen çözüm odaklı çalıştığını, çözüm yolları araştırdığını ve zihin yapısının hala problem çözme yeteneğinin korunduğunu gösteriyor. Yani buraya kadar aslında gayet soğukkanlı bir plan tıkır tıkır işliyor. Az önce söylediğim gibi polis iyice şüphelenmeye başlıyor ve Mert'e dair ne varsa araştırmaya başlıyorlar. Önce telefon görüşmeleri, kredi kartı, alışveriş kartı yani ne varsa araştırılıyor ve orada şöyle bir ayrıntı çıkıyor. Mert Kulabaş'ın kredi kartından 21 adet büyük saksı alındığı öğreniliyor olay günü. Yani normalde baktığımızda zaten babası Tema Vakfı'nda çalışan biri, bitkilerle uğraşan bir aile ve yani saksı detayı evet olabilir gibi geliyor. Ancak bu saksılar evin hiçbir yerinde bulunamıyor. Yani saksı alınmış ama evin hiçbir yerinde bu saksılardan iz yok. Şimdi buraya baktığımızda 21 saksı detayı bize neyi gösteriyor? Bu ilk önce enstrümental bir araç dediğimiz enstrümental bir davranış olarak ortaya çıkıyor. Yani bunu bir enstrüman olarak kullanıyor. Yapacağı işin aracı görevini görüyor bu saksı. Ve elindeki saksı aynı zamanda onu ortadan kaldırabileceğini düşündüğü en kullanışlı malzeme ve tabii ki toprak. Neden? Çünkü babası zaten bu işlerle ilgilendiği için her şey normal görünecek. Ve bu bizim ikincil kazanç dediğimiz durumu ifade ediyor. Yani kimse onun dikkatini çekmeyecek. Ve tabii ki şöyle bir ayrıntı da var. Düşünün bir ceset var, o cesedi gömmüşsünüz, üstüne toprak atmışsınız, saksıya dikmişsiniz, üzerine güzel çiçeklerle süslemişsiniz ve şirin bir heykelcik koymuşsunuz diyelim. Onun içinde bir ceset olduğunu ya da bir uzuv parçası olduğunu kim düşünebilir? Yani biz burada şunu görüyoruz. Mert Kulabaş sadece cesedi fiziksel olarak saklamıyor. Aynı zamanda zihinsel olarak da örtük hale getiriyor. Yani kişilerin bunu düşünemeyeceği hale getiriyor. Yani bunun şüphe çekmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fiziksel ve psikolojik olarak tamamen gömüyor. Araştırmalar devam ederken polis bir şüpheli harekete daha rastlıyor. Mert Kulabaş aranırken Ali'nin kaybolmasından 2 gün önce ailenin Şarköy'deki yazlığa gittiklerine dair haber alınıyor. Ama bakın yazlığa gittikleri dönem kış mevsimi ve kış mevsiminde yazlığa gitmek hiç kimsenin aklına yatmıyor. Hele ki polisin. Ve tabii ki Şarköy'deki yazlığa gidildiğinde komşu ifadeleri alınıyor. Komşuların verdikleri ifadelerde aslında tuhaflıklar silsilesini gözler önüne seriyor. Çünkü bu ailenin sabahtan akşama kadar gün boyu yoğun bir mangal yaktıklarını söylüyorlar. Yoğun bir mangal. Bakın 4 kişiler
ve yoğun bir mangal yakıyorlar. Yani 30 kişiyi doyuracak belki mangal yakılıyor orada. Ve işin garibi, onları ayrıca diyorlar et yerken de görmedik. Bu mangalı neden yaktılar onu da anlamadık diyorlar. Yani nereden bakarsak bakalım bir tutarsızlık var. Mert Kulabaş burada ailesini bir şekilde Ali'yi yok etme konusunda ikna ediyor. Ve zihnin bir tarafı soğukkanlılıkla bu süreci yönetirken diğer tarafı da normal hayatına devam ediyor. Çünkü şüphe uyandırmaması lazım. Yani zihin aslında bu olay neticesinde ikiye bölünmüş. Bir taraf problemi çözüyor, bir taraf günlük hayatta şüphe uyandırmamaya çalışıyor. Ve mahkemeden arama kararı geliyor. Bu kez ev üzerinde bir arama başlatılıyor. Ev üzerinde arama başlatıldığında yine şüphe uyandıran başka detaylar. Çünkü kış ayı ve evde yoğun bir badana yapılmış, boya yapılmış. Kış aylarında boya yapmak oldukça sıra dışı. Çünkü evdeki kimyasal kokunun gitmesi için evin havalandırılması gerekiyor. Ve bu havalandırma kışın pek mümkün değil. Olsa da zaten kuruması çok kolay değil. Dolayısıyla polisler buradan da şüpheleniyor. Üstelik yalnızca badana ya da boya mesele değil. Zeminde yapılan detaylı araştırma sonucunda luminol testi diye bir kan testi, yani kanın silinip silinmediğine dair olan bir testte yerde kan izlerinin yok edildiği gözlemleniyor. Ve test sonuçları da kısa sürede ulaşıyor polislere. Aslında ulaşılan sonuçlar şunu gösteriyor. Bu kan izleri Ali Cafer Lüle'ye ait. Ve polisler tekrar Şarköy'deki yazlığa gidiyorlar. Ve komşuların ifadeleri zaten söylemiştik. Aynı zamanda o gün mangalın dışında bu kişilerin sürekli toprakla ilgilendikleri de söyleniyor. Ve polis ekipleri yazlığın bahçesinde kazı çalışmalarına başlıyor. Bu kazı çalışmalarında birkaç kemik parçası buluyorlar. Daha sonrasında da fidanları görüyorlar. Ve bu fidanlardan bazıları özellikle yeni dikilmiş fidanlar. Bunlardan zaten bir tanesinin altını kaldırdıklarında içeride yine kemik parçaları bulunuyor. Bu kemik parçalarının da yine Ali Cafer Lüle'ye ait olduğu ortaya çıkıyor. Gelelim tabii ki bu delillerin sonucunda Mert Kulabaş'ın ifadelerine. Mert önce bunları reddediyordu ama sonra deliller sunulduğunda Mert her şeyi kabul etti. Sonrasında artık tek tek anlatmaya başlıyor. Olay gününü şöyle anlatıyor. Ali'ye bana para gelecek ama bir süre evde beklemeliyiz. Para gelsin sonra çıkarız gibi bir şey söyledim ve onu Ataşehir'deki Zümrüt Evler'e davet ettim diyor. Evine geliyor. Evde ilk önce Ali Cafer Lüle'nin içeceğinin içine uyku ilacı atıyor. Ancak uyku ilacı etki etmeyince bu sefer aklına farklı bir fikir geliyor. Ve elinde bulunan tabak ve bardakları bile isteye kırıyor. Ali Cafer'e diyor ki sonra sen faraşı tut ben süpüreyim diyor. Ali faraşı tutarken Mert Kulabaş arkadan yaklaşıyor ve bıçaklayarak Ali Cafer Lüle'yi orada öldürüyor. Cinayetin ardından Mert Kulabaş Üsküdar'daki abinin yanına gidiyor ve olayı anlatıyor. Onları arabayla alıp eve geliyor ve eve getirene kadar da bu cinayetin nasıl işlediğini tek tek anlatıyor. Sonrasında babası şunu söylüyor. Git polise teslim ol. Ama Mert çok sert çıkıyor ve teslim olmayacağını söylüyor. Sonrasında ise babasını ve ailesini tekrar evlerine bırakıyor. Banyoda 3 gün sakladıktan sonra cesedi parçalara ayırıyor. Çok küçük parçalara ayırana kadar hatta kesiyor. Sonrasında elinde bulunan o büyük saksılara cesedin parçalarını gömüp üstüne çiçekler ekiyor. Sonra babasının kiraladığı bir panel van arabaya bu saksıları yüklüyor ve evden Tekirdağ Çarköy'e gitmek üzere ayrılıyor. Arkadaşlar Tekirdağ Şarköy'e gittikten sonra işlemler de bitmiyor. Saksıları önce indiriyor, sonra tekrar kemikleri çıkarıyor ve sonra tekrar parçalıyor. Odun ateşinde bunları yakıyor. Yanmayan bir parça olduğunu görüyor sonra onu da yakınlarda bulunan bir foseptik çukuruna atıyor. Ve orada aslında çürümesini, yok olmasını istiyor. Evde kalan Ali'nin ve kendine ait kanlı elbiseleri ise yok ettiğini, yaktığını söylüyor. Bana hiç kimse yardım etmedi, her şeyi tek başıma yaptım diyor.
Arkadaşlar genel anlamda buraya kadar baktığımızda cesedin 3 gün banyoda bekletilmesi normal bir kişi için başlı başına zaten ağır travmatik bir durum yaratır. Yani bir cesetle aynı evde kalmak zaten ağır bir travmadır. Ama bakın burada 3 gün boyunca aynı evde kalınıyor ve ceset üzerinde işlemler yapılıyor. Ve bu bize neyi gösteriyor? Duygusal olarak küntülüğün ve duygusal ayrışmanın olduğunu gösteriyor. Yani bu ne demek? Duygu olarak artık bu adam hiçbir şey hissetmiyor. Yani normal insanların o cesede ya da o vahşete vereceği tepkiyi vermiyor. Bir küntülük var. Aynı zamanda da dehümanizasyon dediğimiz yani insanlıktan çıkarma davranışı var. Peki bu ne demek? Cesede eğer o hala bir insanmış, hala yaşayan biriymiş ve sonradan öldürülmüş gibi davranırsa eğer kişi bir süre sonra vicdan devreye girer veya ahlak devreye girer, tiksinti olur, mide bulantısı olur ve ızdırap çeker. Bu işlemleri yapamaz. Ama bu kişi o kadar soğukkanlı ki deri yüzme işlemine kadar yapıyor. Dolayısıyla burada hem duygusal olarak küntülük, duygusal ayrışma ve dehümanizasyon dediğimiz örüntüleri resmen görüyoruz. Peki Mert Kulabaş Ali Cafer Lüle'yi neden öldürdü gibi bir soru gelebilir. Burada Mert Kulabaş ve Ali Cafer Lüle arasında bir kara para aklama olayları olduğu söyleniyor. Ve bu kara para aklanma sürecinde ve aslında para gelmek üzere, çok yakın gelme süreci. Aslında Mert Kulabaş bu parayı Ali Cafer Lüle'ye vermek istemiyor. Ve bu parayı tek başına almak istediği için Ali Cafer Lüle'yi öldürüyor. Ali Cafer Lüle'yi saksılara gömüyor. Mahkemede Mert daha önce vermiş olduğu ifadelerin hepsini reddediyor. Hayır diyor, ben öldürmedim diyor, ben yapmadım diyor. Bütün sorumluluğu kabul etmiyorum, hiçbirini kabul etmiyorum diyor. Ama eldeki deliller zaten Mert'i işaret ediyor. Neticede sonuca bağlanıyor. Ali Cafer Lüle'yi öldüren Mert Kulabaş ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılıyor. Ancak Mert Kulabaş'ın yardım etti mi etmedi mi şüpheleri bulunan ailesi ise tamamıyla beraat ediyor. Arkadaşlar son olarak baktığımızda bütün bu hikayede sadistik davranışları ve ritüelleri, gömme işlemini, hatta psikolojik gömme dediğimiz o örtük davranışı da görüyoruz. Ama bütün hikaye bize şunu gösteriyor. Dehümanizasyon da olsa, duygusal küntülük de olsa, sapkın davranışlar da olsa, ne olursa olsun burada bir psikopatoloji aramak aslında yersiz olacaktır. Çünkü bu adamın zihni tamamen kurnazlığa hapsolmuş ve bu kurnazlığa başkalarını kurban etmiş. Yeni videolarda görüşmek üzere.